sene yaşadım diyebilirim. Türkiye çok değişti. 20 sene tabii ki aşağı yukarı 20 sene çok uzun bir süreç. Özellikle inşaat sektöründe görüyoruz. Yani orada en çok görüyoruz tabii ki. Olsun inşaat malzeme, olsun teknoloji, 20 sene içinde gerçekten bir gelişme oldu. Projeler de değişti. Bizim projeler de değişti. 140 tane proje içinde bulunduk. İmza attık, gerçekleştirdik. Büyük, küçük, en küçük 2 metrekare, en büyük 260.000 metrekare ve bu arada yani bütün çeşitler var. Benim Kohlhaas'ın bir kitabı var belki okudunuz. Small, Medium, Large, X-Large. Benim Kohlhaas gibi değiliz tabii ki. Ama biz small yapıyoruz ve X-Large yapıyoruz ve bizim için çok önemli. Bir mimar bir raydan devam ediyorsa o zaman ölçek kayboluyor. Yani her zaman hem detaylı işler yapmak lazım, düşünüyorum, hem de büyük çapta görmek lazım. Bu bir şehir için bir plan olsun, bu bir tuvalet kağıtlık takmaya kadar gidiyor. Biraz önce biz de biraz sohbet ettik. Ofisimiz her zaman tüm proje alıyor. Bu ne demek? Konsept, project development bazında. Yani arazide imar olmayabilir. Müşteriyle beraber imar çıkartıyoruz, belediyeyle uğraşıyoruz. Ondan sonra konsept yapıyoruz. Uygulama proje yapıyoruz. İç mimari yapıyoruz. Mesleki kontrollük yapıyoruz. Ve sonsuza kadar 5 sene sonra, 10 sene sonra hala o projede gidiyoruz, geliyoruz ve kontrol ediyoruz ve yardımcı oluyoruz. Her şeyi yapmak bir avantajı var. Kontrol sizin elinizden çıkmıyor. En kötü şey bence, güzel bir şey tasarlıyorsunuz. Onu takip etmiyorsunuz maalesef. Çeşitli nedenlerden biraz sonra o güzellik kaçıyor. Çünkü her zaman sizin zevkiniz, sizin bilginiz, sizin tecrübeniz olan birisi karar vermeyebilir şartlarda. Onun için biz sadece tüm paket alıyoruz. Sadece konsept vermiyoruz. Tabii ki her işveren bunu istemiyor. Baştan onu biraz pahalı geliyor. Ama en son her zaman bize teşekkür ediyorlar. Çünkü bir elden çıkmış bir proje herkese çok daha ucuz geliyor ve çok daha emek harcanır ve hiçbir zaman çok fazla karot veya yıkma, kesme olmayabilir. Ben hemen geçiyorum. 3 farklı tema seçtim. Yani 140 tane proje şimdi size göstermeyeceğim, yoksa yorulacaksınız. Önce bizim X-Large projede başlamak istiyorum. Ondan sonra bambaşka bir şey. Daha keyifli belki bir şey. Sizin için, bizim için de. Ve en son çok daha bambaşka bir şey söyleyeyim. 3 tane adım yapacağız. İlk proje Trump Towers. Büyük ihtimalle herkes gördü, belki herkes gezmedi veya daha içine görmedi. Bizim için en büyük proje, yaptığımız şimdiye kadar en büyük projemiz. Konum biliyoruz tabii ki, şehire çok yakın. Yani şimdi değil ama o zaman 2004'te başladık konsept çalışmalarımız. O zaman şehir merkezi en yakın gökdelen, yüksek bina olarak tasarladık. Bu tabii ki çok kolay bir iş değil çünkü çok eleştirdiler bizi. Ama şimdi sağ sol her yerde bizden çok daha yüksek, çok daha büyük ve çok daha gözü batan projeler var. Biz şimdi bile küçük kaldık orada. 4 yöne bakıyor. Kuzeyde projemiz ormana bakıyor. Boğazı görüyor. 11. kattan itibaren. Ve tabii ki deniz görüyor ve biraz da Haliç manzarası var. Yani çok güzel bir lokasyon. Bir panorama çektik. Bu tabii ki ilk hali. Söylediğim gibi biz burada biraz tek başına duruyoruz. Ama arkadaki silüeti görüyorsunuz.
terası ama sağ tarafta 15-17 kata kadar binalarımız vardı. Sağ tarafta 2 katlı binalarımız vardı. Şimdi mimar için çok zor. Şimdi neye göre tasarlayacak? Biz o bina orada yaptıktan sonra tabii o 2 katlı binalar ne olacak? Fiyatlar çok değerlenecek. İnsanlar gelecekler, alacaklar ve daha büyük binalar muhtemelen yapacaklar. Ve tam o şu anda olmak üzere. Burada daha net görüyoruz. Projemiz bir podyumdan oluşuyor ve 2 tane kule var ve bir üçgen blok var. Bütün podyum etrafındaki alçak binalardan daha yüksek tasarlamadık. Bu bizim için çok önemliydi. Yani bizim tam komşular bizden rahatsız olmasınlar ve mesela arkadaki kule, o bizim ofis kulemiz, podyumun daha içeri koyduk. Neden binanız yamuk her zaman soruyorlar bana? Bu sadece bir tasarım, yani böyle güzel gördük değil. Lokasyondan çıkmış bir şey. Nasıl çıktı? Yani çok hareketli bir lokasyon. Yüzlerce bin kişi Mecidiyeköy'den geçiyorlar her gün. Metro, araba, metrobüs, otobüs, yani her tür yani transport araçla beraber gidiyorlar. Aynı zamanda E5 var tabii ki, yoğun bir yol. Onun için dedik bu hareket ve bu dinamizm biz bir şekilde bu binada göstermek zorundayız. Yani bu bizim bir temamız olsun. Bunu tasarlarken sadece blok koyalım. 4 tarafta aynı olmasın. Çünkü yüksek bir binanın da yönleri var. Görüyorsunuz çoğun binalar 4 tarafta aynı. Bizce öyle değil. Çünkü güneyi var, kuzeyi var, batı ve doğu var tabii ki. Ve bu yüksek bina içinde geçerli. Biz kuzey cephe dar yaptık. Çünkü oradan yüz kararıyor. Biz kuzey cephe, yani güney cephe dar yaptık çünkü orada güneş alıyor. Ve çamdan yapılmış bir bina olduğu için bu tabii ki kesinlikle bir kriter. Ondan sonra kuzey cephede dar yaptık. Çünkü oradan rüzgar alıyor. Ve biz tabii ki yan cepheleri geniş yaptık çünkü orada güzel manzaramız var. Yani bu düşünceleri içinde tabii ki tasarladık. Neden bu yamukluk oldu? Bu dinamizm nasıl oluyor? Resimler burada sanki böyle bir film olarak bakarsınız, E5'ten hızlı geçiyorsunuz ve bina izliyorsunuz. O bina sanki sizin önünde dönüyor. Önceleri keşke bina dönseydi ve o dinamizm bina kendisini yaratsaydı. Ama biz hareket ediyoruz. Biz hareket ediyoruz. Onun için yani stabil bir bina seyrederken bizim önümüzde o dönebilir. Yani bu yamuk konstrüksiyonda bunu takip edebilirsiniz, denebilirsiniz geçerken. Çok hızlı nasıl bir konsept içinde tasarladık? Tabii ki otoparklarımız var. 12 kat. 12 bodrum kat var. Ondan 9 kat otopark. Yapılırken Avrupa'nın en derin kazısıydı. O zamanlarda. Transfer merkezimiz var. Belediye işletecek umuyorum bir gün. Şu anda daha bir şey yok. Bir peron alanı verdik bir transfer merkezi olarak. Artı 1000 araçlık otoparkta verdik. Yakın zamanda umuyorum onu da işletecekler. 2 sene bekliyoruz. Sonra bizim alışveriş merkezimiz var. Belki gezdiniz, belki daha gezmediniz. Ana girişimiz meydandan. Meydan özellikle 40 metre geri çektik. Biraz böyle kentsel böyle bir meydan olsun. İnsanlar kullansınlar ve güzel bir yerde bina ulaşsınlar. Yan girişleri de var ve çatı terasına çıkışları da var. Burada biraz meydan görüyorsunuz. Teknik hacimle böyle bir binada tabii ki çok büyük. Yani bu sadece büyük hacimler tabii ki bunun aşağı yukarı %20'si de böyle küçük parçalar olarak her yerde yerleşmiş.
olsun mekanik odalar, olsun herhangi elektrik odalar, şu bu her şey. Yani bayağı büyük metrekareler teknik olarak gidiyor. 2 tane çekirdek, ofis ve rezidans, düşey sirkülasyon olarak görüyoruz. Ve girişler çapraz yerleştirdik. Trafikten dolayı tabii ki. Yani bütün giriş çıkışlar aynı yerde olması lazım. Rezidans, giriş lobinin birkaç resim var. Mimari ve iç mimari aynı ekip yaptığı için, yani tasarladığı için tabii ki bir uyum var. Yani siz rezidans giriş içine giriyorsunuz, siz biliyorsunuz siz ancak Trump Towers'ta olabilirsiniz, başka bir binada olamıyorsunuz. Çünkü bütün malzeme her şey birleşiyor. Yatay sirkülasyon o çekirdeklerden öyle yerleştirdik ve bu çok nadir bulunan bir şey. Yani malzeme bunu izin vermeyebilirdi. Çünkü en değerli metrekarelerin biz koridora verdik. Neden verdik? Işık olsun çekirdeklerde. Yani o karanlık çekirdek, ya asansörden çıkarken o karanlık çekirdeklere girmeyelim. Yani o depresif koridorlardan yürümeyelim. Aynı zamanda inanılmaz güzel bir deniz ve tabii ki boğaz manzarası var. Ve bu arkadaki tabii ki daireler görmüyorlar. Ama şimdi görüyorlar çünkü koridordan her gün oraya çıkabilirler ve onu da görebilirler ve gece de çok güzel bir panoraması var. Böyle bir şey burada biraz görüyorsunuz. Yani üst katlarda bayağı dışarı çıkıyor ve bütün şehir sizin ayağınız altında. Sosyal alanlarımız var. Mesela, tabii ki fitness center'da var, bir lounge var, burada insanlar parti yapabilirler, yemekler verebilirler, toplantılar yapabilirler. Bu tamamen rezidans sahipleri ait bir yer. Bunları tamamen serbest kullanabilirler. Misafirler tabii ki davet edebilirler. Rezidans kulesi ön tarafta. 3 stil veriyoruz, yani renk stilleri verdik. Buradan seçebilirler insanlar. Değişiklik yapamıyorlar. Malzeme böyle bir şey söyledi. Çünkü biliyorsunuz herkes geliyor kendi evi tasarlamak istiyor. Şimdi sizin 100 tane, 200 tane, 500 tane daire satıyorsunuz. Herkesin istediği şekilde yapamazsınız. Güzel bir şey söyledi. Yani ben de teşekkür ettim. Dedi biz iyi bir iç mimar seçtik. Ondan daha iyisini buluyorsunuz ancak değiştiriyoruz yoksa değiştirmeyeceğiz. Hiç kimse izin vermedi ve hiç kimse sonra da itiraz etmedi. Tabii ki sonra nasıl değiştiriyorlar bunu göreceğiz. Yani buna less is more dedik bu stilde. Bu biraz modern bir stil. Bu biz müşteri bilmediğimiz için herkese bir şey tasarlamak zorundaydık. Burada da isterse klasik mobilya da koyabilir. Bu biraz daha ağır bir tip. Ve bu back to nature dedik. Böyle isim takmak zorundayız tabii ki yani reklam amaçlı. Ve onun için bunu back to nature dedik. Burada daha doğal malzeme kullandık. En çok seçilen bu. Ofis kulesi, arkadaki kule. Biraz farklı bir giriş ama aynı kimlikte. Ondan sonra açık alanlar. Şimdi bu kadar büyük bir projede tabii ki çok fazla yeşil alan bırakmıyor. Bu projeler tabii ki para kazanmak için yapılmış projeler. Yani bunlar sosyal konut değil. Bu da ne kadar yapı yapılıyor ve ne kadar metrekareleri yatırıyorsanız o kadar bu yatırımcı tabii ki memnun oluyor ve biz mimar olarak bunu mümkünse küçük tutmak çalışıyoruz. Mümkünse yani oranlı tutmak çalışıyoruz. Bu esas bir projenin en büyük işi. Güzel tasarlamak olabilir. Ama doğru tasarlamak bazen zor olabilir. Yani en çok vakit esas oraya harcıyoruz. Biraz peyzajımızı burada görüyorsunuz. Bizim tasarladığımız peyzaj. Tabii ki daha bitkiler küçük. Bu yani yapıldıktan sonra hemen çekilmiş. Ama bütün podyum teras tamamen yeşil bir alana çevirmeye çalıştık. Meydanda böyle yeşil bir duvar yapmak istedim. Maalesef bu yeşil duvar
Şu anda yok. Onu söktüler. Buna çok üzüldük. Arabalar bizi görsünler dediler. Bence çok yanlış bir karar ama bunu sonra gördüler ve şimdi tekrar bitki oraya diktiler. Bu da güzel bir tecrübe. Çok düşünerek hepimiz mimar olarak bir şey yapıyoruz. Bazen hemen onu doğru olarak algılanabilir yani müşteri. Ama geri dönüyorsa biz de haklı çıktık ve bu çok güzel bir şey. Cephedeki random çalışması, o da bir tesadüf değil. Bu da büyük pazarlıklar oldu mekanik mühendislerle. Yani bize oranlar verdiler. Çünkü en son soğutuyorsunuz, ısıtıyorsunuz ve bu binada koruyorsunuz. Her şey camdan da yapabilirsiniz, o da olabilir. Ama tabii ki bu çevreye karşı çok büyük bir zarar. Bugün belki bu bir problem daha olmayabilir ama hepimiz biliyoruz ve o bilinç içindeyiz. Biz ne kadar bugün verimli tasarlıyorsak ileride o kadar az problem yaşayacağız ve o kadar az tabii ki çevremizi kirletiyoruz. Yani footprintlerden konuşuyorum. Mimar olarak ne kadar bir binanın yani ekolojik footprintini pozitif bir hale getirebilirsek o kadar iyi tabii ki. Ondan sonra pazarlık yaptık mekanikçilerle ve bir oran çıktı. Yani her odada bu kadar parapet, bu kadar kapalı alan olması lazım. Ve biz bunu sonra böyle bir de sene çektik. Yani bunun her şeyin bir nedeni var. Sol tarafta böyle bir pozitif negatif çalışma var. O pozitif negatif çalışma şöyle bir çalışma. Yani geçiri bütün ışıklar yansaydı, yanarsa bir gün aynı renkten görüyorsunuz, sadece negatif. Çünkü her zaman gündüz bakıyoruz. Yani bir cephe tasarlıyoruz, gündüz nasıl gözüküyor? Gece de onu aydınlatacağız diyoruz. Ama bu kendi kendine nasıl bir kimlik kazanıyor gecede, onu esas, o da bir konu, onu da düşünmek lazım. Buna birkaç böyle açılar dışarıdan. Bazıları dramatik. Next Level bizim ikinci projemiz. Trump Towers tam bitmeden başladı. Trump Towers'da çok tabii ki tecrübe kazandık ve bunu Next Level'de kullanmakta çalıştık. Ankara'da bir proje. Burada en önemli feature'ını görüyorsunuz. Sol tarafta ofis bina, ortada bizim konut binamız ya rezidans binamız ve sağ tarafta AVM'nin sinema. Ankara bilmiyorum ne kadar iyi biliyorsanız Armağan'da alışveriş merkezi var tam onun karşısında. Eskişehir ve Konya yolunun oradaki yonçasında orada birleşiyorlar bu iki yol ve tam o köşede kırmızı boyanmış bizim arazimiz. Biraz bu biz başlamadan önceki hali Eskişehir yolu tabii ki bizim Büyükdere Caddesi gibi yani bütün binalar orada şu anda yapılıyor. Herkes orada bir şey yapıyor. Her mimarın yani orada bir binası var. Bütün İstanbul'da orada çalışıyor. Ve şöyle bir vaziyet planımız var. 3 katlı alışveriş merkezi yani 0 koltuk üstü ve onun üstünde bir meydan var ama başka alışveriş merkezlerden biraz farklı. Sadece restoranlar var orada. Yani hiç alışveriş yapamıyorsunuz. Sadece restoranlar var. Sol tarafta ofis kulesi, sağ tarafta rezidans. Hem alttan AVM'ye girebilirsiniz hem o üstteki platformda ring yol olduğu için yani etrafında tamam yol geçtiği için yukarıdan
birkaç render göstermek zorundayım çünkü çok daha fazla resim çekmedik. Bu yukarıdaki o restoranın meydanın girişi, bu aşağıdaki AVM giriş ve altta görüyorsunuz tamamen müstakil bir bina gibi gözüküyor. Sinema bu. Ofis bir monolit. Yani ofis paranın gücü gösteriyor. Yani burada iş yapılıyor, burada para kazanılıyor, burada büyük şeyler dönüyor. Bu bir güçlü bir bina olması lazım. Parlıyor, sanki bir mücevher gibi parlıyor. Tamamen aynalı cam kullandık. Yansıtıyor, etrafı da yansıtıyor. Hava da yansıtıyor, havayla beraber değişiyor. Güzel havası, onu da görüyorsunuz bütün cephede. Yani akşam mesela bir güneş batıyor, tamamen kırmızıya dönüyor. Kötü hava gri oluyor. Yani yaşayan bir bina olarak görebiliriz. Giriş hol, giriş, birkaç iç mimari renkler. Ve ofisin esas özelliği içeride. Tekrar çekirdek dışarı koyduk. Yani hiçbir zaman karanlık bir yerden çıkmayacaksınız. Tekrar büyük bir tema listi. Büyük bir tartışma. En değerli metrekareler her zaman. Ama şimdiye kadar her zaman kazandık bu sefer. Ve her zaman da haklı olarak kazandık düşünüyorum. Ve bu binada böyle bir özelliği var. Her zaman iki ofis kat beraber bir sosyal alan sahip. İki katlı bir sosyal alan ve küçük teraslı var. Çünkü şöyle bir araştırma var. İnsanlar 20. kattan bir sigara içmek için aşağı iniyorlar. Yarım saat sürüyor bir sigara içmek. Ve bunu geri kazanmak için biz onlara her ikinci katta öyle bir balkon verdik ve sosyal alanlar verdik. Mesela burada çay içebilirler ve bütün tuvaletler, çay ocakları, bütün her şey çekirdekti. Çünkü metrekareler çok pahalı ve sadece çalıştı metrekareler satın alıyorlar. Gerisi hepsini çekirdekte herkese kullanıma açık. Rezidans farklı bir bina. Yani öbür monoblok oldu, bir monolit oldu. Parlayan, yani gösterili bir bina olduğu için bu çok farklı yapmak istedik. Bu tamamen insan ölçekli, nakış işi gibi, balkonlu, daha küçük ölçekli, daha kolay, yani homey diyebilirim, bir cephe sahip. Burada da Trump Towers gibi 3 seçenek var. Yormayayım sizi, yani isimler farklı ama yaklaşım tabii ki aynı. Bu meydanın renkleri, yani çok teraslı. Bu da iç görüntüler bu meydandan ve bu da esas özel bir durum var. Bu havuzla görüyorsunuz. Bu havuzla sonra daha net göreceğiz. Bu havuzların çünkü özelliği hem yukarıda havuz oluyor hem alışveriş merkezi içinde ışıklık oluyor. Yani bu havuzlardan özel bir akrilik panellerden ışık aşağı iniyor. Ve ondan sonra küçük bir video var, onu size göstereceğim. Yani burada yukarıdaki ışık olan yerler esas su dolu ve balıkları da bile koydular ve çatıya bakıyorsunuz, orada birdenbire böyle balıklar yüzüyorlar. Önce korktum çünkü bana söylemediler, sonra bir balık gördüm, dedim burada neydi? Bunlar iç mimari resimler, AVM'den. Aşağıdaki soldaki resim biraz görebilirsiniz, yukarıdaki su. Rezidans için homey dedim. Alışveriş merkezi de öyle tasarlamak istedik. İnsanlar otursunlar, biliyorsunuz normal alışveriş merkezinde insanlar oturmasınlar. Yani bir restoranda otursunlar, orada bir şey içsinler, orada bir şey yesinler, yani consume etsinler. Biz dedik öyle bir şey olmasın. Onlar da burada gazete okusunlar. Yani böyle zorlamasınlar insanları sürekli bir şey içmek, bir şey yemek, sürekli para harcamak.
Yani bir yaşama alanı olsunlar ya otursunlar orada bir saat kitap okusunlar veyahut iPad'de bir şeyler yapsınlar. Yani iş yapsınlar, her tür şey olabilir ve bu çok iyi kullanılır ve her köşede var. Yani bilmiyorum, 6-8 tane böyle köşeler var ve hepsine dolu. Resimdeki gibi değil yani, gerçekten dolu. Şimdi bu da inşaat hali. Yukarıdaki su hareketi tamamen alışveriş merkezinin içinde yansıtıyor. Yani o hareket sürekli var. Ve yerlerde tabii ki o su hareketleri de görüyorsunuz güneşli günlerde ve o su hareketleri üzerinde yürüyorsunuz. Bu bir film, bir reklam film. Size şimdi burada daire satmak istemiyorum. Böyle bir şey yok ama bence güzel bir film oldu ve biraz proje anlatıyor. Toplam metrekareleri söylemedim galiba. Yani tam 260.000, bu 240.000. Yani aşağı yukarı aynı metrekare. Şimdi bunlar bizim X-Large projelerimiz. Şimdi bu X-Large projenin sadece küçük bir kardeşi oldu. Onu da anlatayım kısa. Next Level projesinin yanında küçük bir arazi var. İşte büyük leke, kırmızı leke Next Level projesi. Yanındaki arazi Next Level Loft projesi. Hem rezidans hem ofis olarak görebiliriz. Biraz home office. 2 katlı galerili ofisler, daha küçük. Biraz rezidans tarzıdır. O rezidans cephe gibi bir cephe sahip. Alt katlarda 5.000 metrekarelik bir fitness bölümü var. Ve aşağı yukarı böyle bir görüntüde olacak en son. Şu anda cephe imalatları devam ediyor. Yani büyük ihtimalle senenin sonunda bitecek diyoruz. Tabii ki böyle büyük projelerde böyle yan projeler var. Satış ofis yapıyorsunuz, örnek daireler yapıyorsunuz, satış için her tür destek veriyorsunuz müşterilerinize. Ve biz de onlara bir satış ofis tasarladık. Önce 100 metrekare olsun, tamam, sonra 200 oldu, sonra 300 oldu, sonra 400 oldu. 400
başka bir şey olarak kalabilir ve kullanabiliriz. Binanın özelliği esas ilerideki projedeki bütün malzemeler burada kullandık ve denedik. Yani bu biraz bir laboratuvar olarak görmek lazım. Hem müşteri görsün, ileride ne malzemeler görecek ve kullanacak. Hem de bizim için bir tecrübeydi. Çünkü bazı yeni malzemeleri kullanmak istedik ve onları burada denedik. Bazıları başarılı, bazıları başarılı değil. Ama böyle bir organizasyon yapıyorsunuz, tabii ki o büyük binada o hatalar daha yapmayacaksınız. Bu onun iç mekanik. Burada müşteri arıyoruz, işte bütün projeleri anlatıyoruz. Maket var orada, satış elemanları var. Partiler de burada yapılıyor, sergiler burada yapılıyor. Şimdi bambaşka şimdi bizim medium projeleri geçmek istiyorum. Ve o medium projelerin esas başlangıçta bir small proje olacak. Ve çok özel bir konu, binicilik tesis. Biz 3 tane binicilik tesis yaptık ve onları böyle tek tek size şimdi biraz göstermek istiyoruz. Çünkü o mega projelerin yanında, yani insanlar için yapılmış projeler, bu proje tamamen hayvanlar için yapılmış. Yani burada hiç kimse konuşmadı, yani insanlar burada nasıl hareket ediyorlar. O tamamen ikinci plandaydı. Bu tamamen atla ilgili. Yani at çok özel bir hayvan tabii ki. Bundan her şey bilmek lazım. Çok hassas bir hayvan. Ve bunun için çok özel şeyler tasarlamak lazım. Yeniköy'de güzel bir arazide, 28 dönüm arazi içinde bir rezidans tasarladık. Evi var, müştemilatları var, havuz binası var, çay köşkü var, misafir evi var. Toplam 12 bina. Küçük, sanki küçük bir köy gibi. Büyük bir ev yapmak istemedik. O güzel arazi içinde, o ağaçlı yollarda, o çimler içinde, o orman gibi arazide. Onun için minicik yani 12 tane bina yaptık. Ve yukarıda o beyaz binalar, o sarı binalar özellikle bir özel bir binicilik tesis. O zaman 14 at vardı bu işverinde. Bunun için özel bir tesis tasarladık. Ahları göstermek için onlar çok özel değil ama o küçük sarı bina orada o clubhouse. Yani ata biniyorsunuz, ondan sonra orada çay içiyorsunuz, ısınıyorsunuz, arkadaşlarla beraber oturuyorsunuz, akşamları orada yemekler yiyorsunuz. Yani o kocaman büyük evin yanında cozy, sanki böyle, şimdi göstereyim, sanki bir dağ evi gibi tasarladık. Tamamen doğa içine yerleştirilmiş, yani ağaçların etrafında röleviler aldık, doğru yerleştirdik. Yani çimleri yukarı yürüyorsunuz, doğal taşlar ve bu küçük bina tamamen o maneje bakıyor. Yani orada otururken, o atlar orada çalıştırırken, siz atla binerken sizi de izleyebilirler arkadaşlar. Çok basit malzemeler kullandık, çok casual olsun, çok rahat olsun. Hiç kimse çok dikkat etmesin. Bu binada, bu esas söylediğim gibi sadece böyle bir kulüp evi olarak tasarladık. Ama birdenbire biz duyduk, işverenin kardeşi oraya yerleşmiş, o kadar beğenmiş ve onu kendisine ev yaptı. O tabii ki hoşumuza gitti çünkü onun için tasarladık. Ama bu bir mimarı mutlu ediyor, yani o kadar beğenmiş, orada oturmak istiyor. Aynı işveren bize ikinci defa çağırdı ve bu sefer 50 tane at vardı ve daha profesyonel bir organizasyon ihtiyaç vardı. Bu İstinye yokuşunda, Maslak'tan İstinye aşağı iniyorsunuz. Üçgen bir arazi, borsanın karşısında aşağı yukarı. Ve bunun böyle bir özelliği var, maket görüyorsunuz
tamamen her şey sıfır level olması lazım. Hiçbir kod farkı kabul edilmiyor. Artı 7.000 metrekare, bizim burada en az 20.000 metrekare ihtiyacımız var. Ve biz müşteri dedik bu olamaz yani. Bu arazi uygun değil. İsrar etti dedi, iyi bir mimarsın sen bana bunu burada yapıyorsun. Biz de gittik yani söylemeyecek biz kötü mimarız yani. Maketler yaparak, işte kodları çizerek ve yani inanılmaz yani proje çizmek sonunda esas hiçbir hikaye değildi ama bu kodları ayarlamak. Çünkü akla da çok dik de gitmemesi lazım yani. Böyle bir şey yarattık sonra. Kapalı manej, yarısını arkada gömdük. Bunun önüne clubhouse koyduk. Bu clubhouse tam kapalı manej ve açık manejin arasında. Clubhouse içinde otururken ikisini izleyebilirsiniz. Yani kapalı manej içindeki hareketleri görüyorsunuz. Açık manejde hareketleri görüyorsunuz. Bu açık manejin altında ahırları yerleştirdik. Kod farkı ona göre tabii ki kazandık. Hem de dolgu yapmak zorunda değildik. Burada bile dolgu ve kaze hesabı yaptık. Milimetrelik bunu buraya koyuyoruz, bunu şuraya koyuyoruz. Bu arada da, o tabii ki çok daha hesaplı oldu bütün bu hazırlar. Yanında ahırla görüyorsunuz bu gri teraslı olan binalar. O ahırlar üzerine bu açık manej görüyorsunuz şimdi. Ve servis binalar ve otopark. Şimdi diyorsunuz büyük ihtimalle, okey, var mı burada yer bir ağaç için? Hepsinin önü betonladılar. Bu kadar yeşil alan yaratabilirdik. Yani nerede biraz toprak nerede biraz toprağın yeri vardı, her yere toprak yaptık. Çok iyi bir peyzaj mimarla beraber çalıştık. Ermanno Kozasco, İtalyan bir peyzaj mimar. Ve çok şey öğrendim o insandan. Ve ne çıktı sonra size göstereceğim. Şimdi açık manejden böyle bir manzara sahipsiniz. Ata biniyorsunuz ve boğazı seyrediyorsunuz. Büyük ihtimalle dünyanın en güzel açık manej. Hiç sanmıyorum yani daha güzel bir manej yani düşünemiyorum. Çünkü bu manzara ancak lüks ev olabilir, köşk olabilir. Küp evi görüyorsunuz. Oradan da olağanüstü bir manzara var tabii ki. Biraz daha yakın bu küp evi. Ahşap olan küp evi, çam olan kapalı manejde görüyorsunuz. Aşağı yukarı 4 metre dışarı çıkıyor ve 2 metre gömüş. Bu iç mekan, aşağıdaki resim görüyorsunuz. İki tarafta cam. Hem yani kapalı maneje bakabilirsiniz, hem dışarı açık maneje bakabilirsiniz. Bütün bina çelik konstrüksiyon, clubhouse ve kapalı manej. Ve bütün tabii ki aksesuarlar olsun şimdi, bütün merdivenler vesaire, yani binanın aksesuarları olarak geçiyorsa merdiven, bütün onları tabii ki de çelik konstrüksiyon olarak tasarladık. Bu kapalı manej, söylediğim gibi çelik konstrüksiyon. Ve Ermanno Kozasco bizim peyzaj mimarımız, yani o küçücük yerlerde muhteşem bence bir yeşillik daha yarattı. Bu tesis 2005 galiba bitirdik. Uzun süre tabii ki hala devam ediyor. Ama aynı işlerin tekrar izleyelim. Dedi, orası çok gürültülü, orası çok hareketli, bana daha özel bir yer lazım. Tamam dedik, biz varız yani, tecrübemiz var, biliyoruz her şeyi. Ve Kemerburgaz'da bir arazi aldı. 4 arazi aldı, 4 tane arazi aldı ve onu birleştirdi. Tamamen ormanın ortasında. Ve böyle bir yerleşim düşünün. Arazi sınırı o dotted line.
bir problemdi ama biz de bir çözüm bulduk. Biz dedik Afrika'da mesela o loçlar insanlar kaldırıyorlar. Yani hayvanlar girmesinler, yani örümcekler girmesinler. Biz dedik biz bunu aynısını yani su için yapıyoruz. Biz bütün binalar 1 metre kaldırıyoruz ve teraslarla sonra çevreyle bağlantı kuruyoruz. Nasıl tasarlıyoruz? Nasıl tasarlıyoruz? Yani ahşap olsun dedik bu sefer. Anlaştık. İşveren de onu istedi. Çelik yaptık önce. Biliyoruz. Bu sefer başka bir şey olsun. Şimdi manej ama büyüdü. 35 çarpı 70. Yani yarışmalara uygun bir manej istedi bizden. 35 metre ahşap için çok kolay bir şey değil. Olur, problem değil. 50 metrede yapılabilir. Ama yükseklik, konstrüksiyon yükseklik 1,5-2 metre olabilir. Ama bize belediye bunu izin vermedi. Yani bizim bir kodumuz vardı ve onun üzerine biz geçemedik. Onun için özel bir statik mühendisle Avusturya'dan, benim memleketimden bulduk ve bununla beraber bunu tasarladık. Bütün hesaplar kitaplar çünkü onlar gerçekten bu konstrüksiyon, bu lamine ahşapların uzmanları olarak, gerçekten uzman olarak geçiyorlar. Bir firma bile bulduk orada. Her şey bizim istediğimiz gibi, sanki prefabrik gibi hazırladım ve şu anda konstrüksiyon takmak üzereler ve taktılar bile bir parça, onu size göstereceğim. Bu form görüyorsunuz, burada kiriş kolon, özel bir form. Bu bize biraz geldi. Yani atlar böyle atlarken böyle bir hareket ediyorlar. Ve biz de bu hareket bu binada biraz göstermek istedik. Anlayabilir mi insanlar bilemiyoruz. Ama bir zaman dedi, bu atların ayaklarını dedim, ay çok güzel birisi anlatıyor. Şimdi bu görünüş, clubhouse ve misafir evinin görünüşü. Ve bunun önünde söylediğim gibi o yani kademe teraslar var. Ve burada biraz konstrüksiyon göreceksiniz. Aşağıda kapalı manej. Konstrüksiyon çeşitli çift kiriş kolon sistemlerden tek kolon sistemlerle birleşiyor. Mesela büyük konstrüksiyon, kapalı manej, çift kiriş. Ama clubhouse'un konstrüksiyonu çift kirişin arasına giren bir konstrüksiyon tek olarak. Önünde teraslar, arada clubhouse ve kapalı manej. Bir tane çatının altında her şey topladık. Clubhouse'un iç mekanı her şey ahşaptan. Ahşap güzel bir malzeme. Tasarımcı için çok zor bir malzeme. Çelik de zor ama ahşap başka bir şey. Ahşap hiçbir şey affetmiyor. Her şey çizmeniz lazım, her şey planlamanız lazım. Hiçbir delik sonra delemiyorsunuz, hiçbir elektrik hat başka yerden geçemiyor. Yani burada böyle ikinci böyle bir asma tavan hiçbir şey yok. Her şey tasarlanmış olması lazım. Ve öyle hazır olarak takmamız lazım. Yani ilerideki değişiklikler çok zor. Onun için yani gerçekten iyi bir planlama ihtiyaç var. Bu dış görünüş hemen yanındaki yani clubhouse devam eden misafir evi. Ben misafir olarak kendimi burada hemen sıra koydum çünkü havuzu var. Tamamen o ormana bakıyor. Ve böyle bir iç mekan sahip. Yani misafirler burada gayet güzel yaşıyorlar. Ve bu gerçeğe döndü şimdi. Buna gerçek resimler, renderden şimdi nasıl bu gerçek oldu burada görebilirsiniz. Bunu geçen hafta çektik. Birkaç detay. Ve gördüğünüz gibi iyi bir mühendis, yani benim şöyle bir derdim vardı. Ben ahşap bir bina yapıyorsam ben çelik görmek istiyorum. Yoksa o bir çelik bina
gerisi hepsini ahşap. Tamam dedi, işveren çok güzel oldu, çok beğendim. Ben Yeniköy'de evi terk etsem, ben de burada otursam ne dersin dedi. Tamam, nerede oturacaksın? Bana bir ev tasarladı. Çünkü yerimiz vardı. Şimdi buradaki beyaz leke aşağıda sağ tarafta görüyorsunuz. Orada bir ev istedi ve biz de ona orada bir ev tasarladık. Aynı tarzda olsun, yani bir bütün olsun. Bu dış görüntü. Şimdi orman içinde bir evde yaşamak tabii ki gündüz çok güzel. Ama gecede insan kendini korumak istiyor. Tabii ki burada koruma var, güvenlik var ama bu psikolojik bir şey. Onun için dedik biz bir avlu bina tasarlayalım. Çünkü orada bir açık nokta var ve onu kontrolün altında, psikolojik olarak kontrolün altında tutabiliriz. Ve onun içinde çok güzel teraslar ve o avlu düzeni kurabiliriz. Tekrar gördüğünüz gibi burada 1 metre kaldırdık ve teraslarla değerlendirdik. Avlumuz bu. Avlunun sol tarafta, yani şimdi burada üst resimde gördüğünüz salonumuz var ve mutfak var. Aşağıda sağ tarafta kapalı havuzumuz var. Yüzerken bir de orada öyle bir pencere var. Yüzerken dışarı bakabilirsiniz. Bu salon görüntüsü. Ve o ikisinin arkasında yatak odaları var. Ve yatak odaların hepsinin tek tek kendi iç avlusu var. Çünkü bu insanlar tabii hiç private değil. Hiç özel bir hayatları yok. Çalışanları var, seyisler atlarla uğraşıyorlar orada, bahçıvanlar var. Onun için ne kadar özel alan yaratabiliriz o kadar yaratmak çalıştık. Yani yatak odası ve banyo, yeşil bir avlu, yani herkesin kendi yeşil bir avlusu var. Belki burada ayrılabilirsiniz, görüyorsunuz. Şimdi bu ikinci bölümüydü. Şimdi üçüncü bölümü geçiyoruz. Tarihi binalar. Bizim uzman alanımız değil. Biz renovasyon yapmıyoruz. Ama biz böyle bir tema ile uğraşıyoruz. Tarihi binayla nasıl yaşayabilirsin modern bir insan olarak? Nasıl senin kendi modern yaşama tarzın, yani güncel yaşama tarzı nasıl tarihi bir kabuk içine getirebilirsin? Ve bizim orada yani çok güzel düşünüyorum deneyimlerimiz oldu. Bebek'te tarihi bir bina. İnanılmaz güzel bir konuda. Çünkü bu yaparken bir şey anladık. O kadar güzel rüzgarın yönüne, güneşin yönüne koymuş. Ermeni ustası çıktı, sonra araştırdık. O kadar doğru koydu. Biz bunu kesinlikle, yani bu kadar iyi kesinlikle yapamazdık. Onun için çok mutluyduk. Yani bu bina bu şekilde, yani ama yıkmak zorundaydık. Çünkü bir 15 santimetre yapmış vaziyetteydi. Ve tamamen aynı orijinali tekrar kurduk. Hiçbir boya yapmadık diş cephede. Çünkü ilk o eski ev gördüm. Simsiyahtı, yani güneş onu yaktı o ahşap ve simsiyahtı ve o kadar güzeldi. O kadar üzüldüm. Dedim yani belki 20 sene sürecek ama siz bunu boyamayacaksınız. Bu kesinlikle 10 sene çok çirkin gözükecek. Ama lütfen boyamayın. Yani tekrar o hale gelecek. Manzara da tabii ki çok güzel. İç mekan tamamen modern. Ama bir evin tabii ki gözleri onun pencereleri. Onun yüzü o içte. Onun için tabii ki o orijinal doğallık bütün malzemelerde biz devam ediyoruz.
hostel değildi çünkü her 5 dakika bizi çağırdılar ve biz hemen koştuk gittik. Daha uzun şantiyelerde o kadar yani çağıramıyorlar tabii ki. Ama belki de iyiydi. Çok butik bir proje. Butik bir proje bir tarafta ama aynı zamanda Türkiye'nin en büyük hosteli. Hostel nedir? Genç insanların hesaplı kalabilecek otel tarzı bir şey. Bu şu anda dünyada çok yaygın, yani New York, Londra'da, Paris'te, büyük şehirlerde böyle güzel yerler oluyor ve bu bir sosyal bir buluşma noktası aynı zamanda. DJ'leri var, mesela partileri var ve bir restoranımız var. Ve böyle bir iç mekan zaten, yani giriş ve böyle bir kalem işi var, tabii ki onu koruduk. Çok güzel bir merdiveni de var. Ama bunu da tabii ki biz modern elemanlarla birleştirdik. Ve bizim kullanma şemaya göre adapte ettik. Yani o tarihi merdivenin yanında biz tabii ki burada olmadı bir daha yoktu bir merdiven. Orada bir merdiven ekledik ve onu tabii ki kendi kimliğimizle yerleştirdik. Odalar çok enteresan, minicik odalar burada ve kolayca burada mesela 6 kişi yatabilir. 25 euro bir yatak, yani burada oda satın almıyorsunuz, burada yatak satın alıyorsunuz. Bazıları banyoların içinde, minicik, küçük, bazıları ortak koridorlarda. Bu en üst kat, teras katımız. Söylediğim gibi restoran var orada. Bu herkese açık. Çok güzel pizza var. Bira da var. Bekleriz. Bu kadar bugün için. Bilmiyorum, soru sormak istiyorsanız var mısınız? I want to excuse myself. I'm keeping my question in English because I'm learning Turkish. I'm not there, but I'm getting there. And my question is like, you were turning, like you came from X large to small, so it's almost turning back time. Like normally you start with a small project and then you start. No, but this is not time-wise. Almost. Yeah. I was afraid that you would not be. You would be tired if I showed these big projects at the end. No, I'm not. That's why I showed them. No. Actually, the office started very small. But there is a reason for this. Because I'm a foreigner, I got the permission to work as an architect in Turkey, as a real architect, to sign all the plans and everything, in 2005. And before, it was very difficult to do architecture. So we did a lot of interior design, and we did also architectural projects, but we were not able to sign it. Or if I say we, it's my team and But now you realize such a big project like the Trump Towers, which is a very interesting project, like you have the core in the middle and the two bodies on the sides, which is uncommon, which has like a lot of architectural value. So what's next for you? And also, like when you turn back time, like you were not coming alone, like some other architects from, I think who studied in Vienna at that time, came with you to Istanbul. They work, like they have other offices, they work in different offices. But like when you turn back time, like despite your personal situation, which advantages do you see like coming to Turkey? Like what are the advantages of Turkey compared to Europe or America? And also like, okay, like right now you're a successful architect, you realize a very nice project, like a very big project. What is the next step and what's the situation of disadvantages and advantages in Istanbul? The first, the next step.
an architect, you have to make decisions. And there is one day, you are standing in front of a big decision. Am I going to be one of these big architects with 40, 50, 60 architects working for you? Or are you keeping your business in a scale that you can say, I'm in every project person involved? And this was my decision actually. We are doing all kinds of projects. Very, very important not to lose the scale. I would never ever do only big scale projects. So it's not like we start small and getting bigger and bigger and making bigger project is our target. Not at all. On the opposite. So my project manager is also here, and she's tired. She was working on the Trump Tower, and she was working on next level. And we are all tired from these projects. We want to do another big project as well, but with time. So we did this hostel, which was really fun because it's working with young people, working with completely different kind of attitudes and not luxury, casual, and we even do small flats. I did a very, very small flat in Dubai. It's not worth to go to Dubai, even to fly to Dubai to do a 1+1 flat. But it's very nice to do it because it's a different kind of experience. You don't earn any money with this. But you don't have to earn money with every project. You're not getting up in the morning and you don't tell yourself, I want to earn money every day. You want to go to the office and you want to tell yourself, I know why I go to office because there's something waiting for me that excites me. Because in a big project there is one problem. The exciting part is over very quickly. And then you do the drawings. And then you do this is really hard work to do, the mechanic, electric, and all these coordinations and static stuff and all this is really, really hard work. There's not a lot of fun in between, but we take it very serious because if you don't do that job very good, your design is gone. And that's why I said at the beginning, we do everything. We don't leave any other architects our interior design. We don't want to see that they do it better, so we do it. And the Turkey part? Sorry? The Turkey part? The Turkey part, I come to the Turkey part. You're a foreigner? Yeah. Where do you come from? From Vienna. Sorry? From Vienna. Wien. Aus Wien? Ah. Later we will speak German. Where did you study? I studied at Columbia University. Not in Vienna. Also in Vienna, but later on. Yeah. So I studied in a very hard university, in the Technical University Vienna, for 9 years. I think that's incredible to believe for anybody here, because here we study 4 years. I was not a lazy guy, not at all. But what we did is we worked all the time next to our studies. All the students were involved in offices, and we made competitions with these offices. And all our free time, we were really working hard in offices, and we gained a lot of experience. And you grow, you get a little bit more adult when you study 9 years. I mean, then you are 27 when you come out from the office, from the university. So, and you're tired with 27 actually. So then you start to work, really working after the diploma. And that's what I did actually. I worked with Professor Holzbauer, you know him, and approximately for 1 year. And then I said, okay, this is not going to work. I'm not going to work for anybody, and nobody should listen who works with me. But I didn't want to work for anybody. I wanted to do my own stuff. So there was this idea of opening our own office. And that was not possible in Austria at that time, because there was this law, you have to work for 5 years in an architecture's office, and then you have to do an engineer examination, civil engineer examination. So it would have lasted about 6 more years. And this is just to explain why I came here. And then I met Mr. Arif Sulebatmas,
And he's a guy full of great ideas. But most of these ideas were unrealistic. I don't know, now maybe he has realistic ideas, but not at that time. He always came with crazy ideas. And he said, no problem, we go to Istanbul, because we worked together at Professor Holzbau's office, and let's go to Istanbul and open an office. For an Austrian girl coming from the part where I'm born, at the border to Switzerland, where there are a lot of cows and trees and mountains, it's not, you cannot imagine to live in a bigger city than Vienna. Even Vienna was not very nice for us. So Istanbul was something I didn't know, and you're just crazy, and that was it. But at the end, he brought me here for a trip, and I hated it. And I said, I was right, it's terrible. I hated it because it was raining for 10 days, it was snowing, there was this coal heating system at that time, you know, and everything was black snow, terrible. So I said, thank you very much, but this is not what I can. Then I came back in summer, and that was incredible. I went to the islands, and my luggage was left there, and I just went back and I quit my job and I said, I leave it, and then I came here. So this was falling in love, is very important. But I was falling in love with the city. Is it an advantage as a foreigner here? Is it? I think it's an advantage and a disadvantage. And the time when I came is very different to the time now. Because when I came here, architecture was not existing. I would say very hard. There were only a few good architects, and I think they had a hard time to do their job. The rest was done by construction companies. So I think you think the same, and we suffer still from this development. That there is no good building. I say no good building, exceptions of course, but most of the buildings are very bad from the 60s, 70s, 80s, 90s. Now, as investors found out that architects are a good prestige and you can sell flats with an architect's name, this is the reason why we can do this project. It's not because they think architecture is something you need. It's because they can make money with good architecture and good architects' names. So you are are you living here now? So you're in a completely different situation. When I came here, there was no job. There was nothing to do for us. So what we did is, and what all architects did, is interior design. Because there were these bad buildings, and I was studying 9 years. And studying 9 years for doing an apartment with, let's say, 80 square meters. This was the job at the beginning. Our first job was from a friend of Arif, 20 square meter shop in Ishantashi. 20 square meters. These were the jobs we were living from. So we did the job, we took the money, we ate it, and we had to have another job again. So this was the situation at that time. And for years and years it was very, very difficult. And of course afterwards you will have a name, and you get bigger projects. And I think what was good for me being a foreigner is that clients who were very European minded, they came to our office because they didn't want to have a Turkish style house, they wanted to have a European style house. But still at that time, people told us, friends told us, you will not stay here for 6 months. Nobody will ever want what you do. Yeah, okay, it was a hard time. But at the end, you cannot stop modernism, you cannot stop going forward, you cannot stop being more European or open-minded to the Western world. But this is my situation.
situation. So it's very hard to compare for somebody with somebody who comes here now. Because now there are so many jobs, it's a great situation. But there's one thing which is important, and this is an advantage. I work more than my Turkish colleagues. And all my clients were crazy when I was 9 o'clock at the site and 7 o'clock in the morning preparing work for the workers on the site, because I was on the site. And they always went crazy. They said, oh my God, what are you doing on the site 7 o'clock in the morning? Because in Austria, you get up 7 o'clock in the morning to the site. Here I was happy when 10 o'clock my workers came. So, but I think working hard makes a good impression all over the world. You can talk a lot as a foreigner and they believe you. But at the end, everybody wants to see the result. Yeah. And there are bad voices or bad-minded people who say, yes, she gets these jobs because she's a foreigner. No investor is so stupid to spend $300 million with an architect who is just a foreigner. That's not possible. So you have to do something for getting your name into a prestigious level. It's a disadvantage as well, because it takes you a long time to learn the rules, because we behave completely different. There is this language problem. My first sites, I didn't speak any word of Turkish. And I really had the idea that the planes are international. Until I saw this guy, Kalfa, on the side turning my plane like this and still looking at me like crazy. So I learned Turkish on the side. And not the best Turkish, I would say. The workers. From the workers, yes. From the workers. But the first words were anyway, olmaz, yeni demya, yık, and so on. You know these words? You know, of course. Ayrıca Türkçeniz de çok iyi yani. Efendim? Türkçeniz de çok iyi diyorum. Daha iyi olabilir. Peki 2005'ten bu yana mı bu Türkçeyi edindiniz? Yok, ben 1995'te geldim. Ha, 19 sene. 19 sene için o kadar iyi değil. Düşünüyorum. I don't know if I answered your... It's an answer to your question. I have a question, but I think it's not of general interest. So, if there are any other question, I will ask you later. Maybe I there will is... still time to the audience. I will still time to the audience. I don't know if there are other questions. Başka soru var mı? So you So can... it's about the hostels. Hostel, yeah? The bank hostel. Yeah. So by chance tomorrow I was sorting that area because I'm staying there. I went across to this hostel. Yeah? And actually I was looking for, I'm a teacher, I was looking for accommodation for students, Yeah. which is okay. Mhm. But we have a couple of students on wheelchairs. And I was Ah. surprised that there are no bathroom wheelchairs accessible. Yeah. But well, initially I think there's a law, you must have at least one No. room with, No, all the rooms are actually accessible. but not bathroom. Not the bathroom. There are... I checked them. Huh. With Yes. Milan, The problem in this building is, it's a good question. The problem in this building is, first, it's very tight. Have you been inside? Yeah. And it's the same story as with this triangle space. Yeah. We had, of course, different kind of ideas. Instead of 170 beds, we thought 100 beds. But the client was laughing about us and said, ha ha ha, I'm not making a 5-star luxury hotel. This is the money I have to earn. You have to squeeze 170 people in here. And it's a historical building. Yeah. That's a problem too. So the possibility, we designed, of course, the elevator so that you can access the elevator. But of course, it is not so easy turning around. The space is also too small. Well, the rooms are okay. You know, the room, the full sleep room, Yeah. it's okay because there's a big... So you know it by heart, this Yeah. project. Yeah. Yeah. I mean, I have to because I have to Yeah.
just Yes. and okay, no, bathroom is not. But I will tell them this because this was a big discussion at the beginning because we designed all the hotels before where it's definitely a must and it's a law. Otherwise, you wouldn't find somebody who will then also work in that building. So, and personally, this is of our interest. But here it wasn't. They're very difficult. Oh. It's a very special Sorry to building. really- Yeah, but you can enter the restaurant. Yeah, They can enter the restaurant. Yeah. So there's no law in Turkey where they say you have to. Historical buildings have different kind of exactly. yeah. But in a hotel, if you build a new hotel, If you there build a must new be hotel, of a course few you have kind rooms. of Okay. Yeah. But I'm sorry, I will talk about this and Okay. I will tell them that they have to prepare. We have to change one room for this. I told Mila, Yes. the supervisor, look, Yeah. there are plenty of people now Yeah. who travel either alone or Yeah. with The problems there is most probably no shower as far as I remember, where a wheelchair can fit in. yeah. So they are very small. Or maybe just remove the one glass, Yeah. and no matter if they Yeah. get Yeah. wet. Yeah, I'll tell them. Anyway, I It's- really enjoyed the conference in spite of speaking not Turkey, but images Yeah. says more than Yeah. words. Yeah, but it's very funny with this hostel because the hostel is not finished. They open, but they just. But they opened. And there was this funny situation that there were these really cool young people with these rasta hairs, as I told you, and with their eye headphones or whatever, and backpacks, and steel workers were cutting wood, and painters were painting, and nobody was complaining, and even in the TripAdvisor they wrote very nice things about this. And because we had a big fight, I said, you will not open this, we cannot do this, you will have bad reviews, and imagine there is a painter painting, and they said, no, young people are so different to adults. I mean, adults, they're also adults, but they won't care about this, they are so much nicer than the grown-ups. So yeah, it's true. It's true. TripAdvisor has a good review, but they're still painting, and they're still painting. So it's funny. The stair, the flight of stair, was the original one, or you just. The upper stair is the original one, but not the steel stair. Yeah. Yeah. Which is quite good. Even the railing is very good. Yeah. So you could keep the only thing that remained from the original building is maybe the stairs. The stairs and the walls. Yeah. You could not change any walls because it's a brick building. Inside. Inside, yeah. Yeah. But it was not the interior was not from. I mean, all these paintings in the entrance. Yeah. They are not from this kind of quality that you would say. I mean, you have to keep it. But it's very nice. It's really, it's a beautiful touch. Yeah. But it's not because we brought somebody we called somebody from university and they should check what we should keep, and it's not a very protected. You have to protect it. But we try to keep, but it's not possible because I mean, I don't know, 80 years old or whatever. So you have to rip off mostly everything. Did you notice the big building which is the end of the street? Yes. When there are all the small houses? Yes. There's a big building. The wooden house. Excuse me? The wooden house. Is that Or which one? The wooden house. The wooden house. Yeah. Also, but on the other part of the street, I don't think it's a wooden. It's just up here a little bit. It's a big building. I think on the corner there's the wooden house. Yeah. And then, the other side. It seems to be abandoned, so I think there's more job for you. Let's see, I don't know. And open the small houses and scale not in front of it, they're quite interesting. Imagine. No, it was a fun job. It's really something else. Okay. It's not like a hotel. So it's, you can do everything. You can do whatever comes to your mind, and until you're in the budget of the client. So that's always important. But if you have
course, you cannot put Yeah. very, very expensive stuff. So, That's good. but it's, Simple, but yeah. well done. And it's also funny Well, the to fake low breaks budget are things. kind of. Yeah. If you don't touch them, it's okay. If you just knock them on the Yeah. fake breaks, Yeah. well, you Yeah. understand that there's not much money to Yeah. spend. Anyway. But this is also big project, small project, it's large, small, and whatever. It's a challenge to do a low budget project. It's a big challenge, and it's sometimes so funny to do it because you find something very cheap and say, wow, this is not so bad. Because normally we buy it from a very expensive shop and it does not look really better than this one. Okay, this is very rare, but it's funny if you find something and you say, okay, this is cheap and great. So It having looks good. constraints, sometimes it makes your mind work. Yeah. better. Having Yeah. big constraints. Yeah. So low budget and Yes. mainly And we are lucky, we have different kind of clients, and we are lucky because our clients come back. And this is actually, we are not after new clients. I mean, okay. this does not mean new clients shouldn't come, but we are keeping clients coming back. As I said, we did 3 different kind of projects for the same client. This riding club, for example, 3 different kind of projects for the same client, which is very Good rare. Very good rare. reference. Good Yeah, reference. very rare. This makes us happy because it means this person is happy with us. Yeah. And we do not have to get to know each other because getting to know each other is such a exhausting thing. It takes you time and time to find out the client's wishes, how he reacts to your reaction. Because to sell a design is very hard. You have to be very diplomatic and you have to be very, you have to know the client's character. So now it's very easy for me because the client knows me, she gets the kind of quality she is used to, and she is not afraid to tell me, Brigitte, I don't want it, sorry. And I'm not afraid to say, I don't care what you want, this is the best thing, you think again. And it's very easy then, because new clients are always hard to get to trust you. And it's very, very important for our work to flow, to make it flowing, that people trust each other. So we like them to come back all the time. We like to give the whole package. So we were working on Tramthaus for 7 years. 7 years, full time. Because there are a lot of changes also. But 7 years, I mean, we were living from Tramthaus. Other architects, they have to do maybe 20 projects in 7 years, I don't know. So we also add other projects, of course. But it's better to have this continuous. And to have different kind of projects, different kind of clients. Also bank is a client, not bank, the ones who do bank, Yeah. but the owner of the building is an old client, and this is also the 4th project. First we did his house, and then we did an apart hotel in Chihan here, and then we did a hotel, but it's now waiting, and then we did this bank building, and so we're more working like a family, I think. But there can be new members. We don't say that we don't want to have new members. Okay, thanks. Okay. Sayın Efendim, binicilik, manejin, kapalı manejin üzerindeki büyük açıklık, 35 oradaki lamine kiriş kolon sistemi burada mı yapılıyor? Na? Her şey Avusturya'dan geliyor. Hayır, yani materyal oradan geldi, burada mı pres edildi? Na? Birden geldi. Her şey orada. Ha, yani olduğu Biz gibi orada- yüklenip geldi. Biz orada özel bir firma bulduk. Yani bu iş için uzman bir fabrika diyebilirim ama küçük bir fabrika. Çünkü burada butik bir iş. Büyük bir fabrika gidiyorsunuz, Evet. ilgilenmezler. Şimdi öyle büyük bir araştırma yaptım. Çünkü doğru insanlarla çalışmak. Lazım. Yani öyle tabii ünlü firmalar var ama onlar da sonra ne kadar ilgileniyorlar. Çünkü
Türkiye gelmek hiç kimse istemedi. Çok uzak, gümrük problemleri var. Yani her şey bir bela. Şey olarak yani daha Avrupa Birliği olmadığı için. İspanya'da çalışıyorlar, Yunanistan'da çalışıyorlar. Bütün Avrupa'da çok kolay her şey. O gümrük problem kalktığı için, sigortalar kolay, işçiler için. Şimdi Türkiye'de bu bir problem. Ve süper bir firma bulduk ve buna gerçekten dediler biz bunu yapacağız. Bizim için bu önemli bir iş. Ve her şey, yani şimdi her şey yolunda. Ama her şey orada yapmış, paketlemiş, buraya getirdiler. Burada kendi işçilerle toparlıyorlar. Tabii ki biz de ilave onlara destek veriyoruz ama yani Avusturya'dan adamlar geldi ve yapıyor. Bunu neden sordum? 20 yıl evvel Avusturyalı bir yaşlı, şu anda hayatta mı bilmiyorum, birisi Bursa'da lamine malzeme yapıyordu ve ondan şey yapıyordu, lamine pencere profil yapıyordu, ahşap profil yapıyordu ve hatta lamineyi burada sıkıyorlardı, tekrar gönderiyordu, Avusturya'ya gönderiyordu buradan. Fakat sonra iflas etti. Burada tutunamadı adamcağız. Avusturyalıydı. Yani bu tür lamine kirişler inanılmaz sertifikalar lazım. Çünkü doğal bir malzeme olduğu için ve o tutkal vesaire yani her şey sanki bir laboratuvar gibi yani o fabrikaları da geçti. Yani bu lamine kirişler yaptı yani. Kurt ağzı yapılır hepsi. Tabii. Ya, çok çeşitli şeyler var yani farklı şeyler var. Ve bunun kesinlikle test edilmiş olması lazım. 10 sene sonra o tutkal herhangi bir problem yaratıyorsa ve bu oldu yani birkaç bina çöktü. Doğru. Yani 30 sene, 40 sene önce yapmış büyük açıklıklar yani. Ve 35 metre az bir şey değil yani. Tabii çok. Ahşap için. Çok. Evet. Onun için yani şimdi biz Türkiye'den de teklifler aldık. Ama bu lamine kirişler her zaman dışarıdan geliyor. Doğrusu. Önce de onun için sordum. Bildiğim kadar bilmiyorum. Belki var şimdi. Evet. Ama öyle bir test laboratuvar var mı yok mu bilemem. Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Maalesef. Yani çok üzülüyorum. Yani o kadar bir geleneksel bir yapı tarzı ahşap nasıl yani bu kadar kayboldu. Biliyoruz neden kayboldu. Nasıl kayboldu tabii ama bence genç jenerasyon biraz bunu tekrar çok doğru. ayağa kaldırmak zorunda. Çok doğru. Çünkü son derece yani değerli bir mimari. Çok doğru. Bir bitirelim. Sizi davet ederim sonra. Yani gelin görün. Bitsin. Yani Eylül, Ekim düşünüyorum. Bitecek. Umuyorum. Ondan sonra bakacağız. Haber vereceğiz. Okey. Başka soru var mı? Yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.